Zehirli olduğunu düşündüğünüz bir maddeyi herhangi bir sebeple kullanır mıydınız? Onu birkaç saniye elinizde tuttuğunuzda, kokladığınızda ya da bir şekilde yanlışlıkla da olsa yediğinizde sizde müthiş alerjik reaksiyonlar, ciltte kabarıklıklar, durmak bilmeyen burun akıntıları, hapşırıklar, öksürükler, hırıltılı nefes ve nefes darlığı, mide bulantıları, şişlik, görme kaybı, yorgunluk, halsizlik gibi semptomlara sebep olacağını bildiğinizde bunları kullanmaya devam eder miydiniz? Peki size iyi bir sebeple, ki hangi sebep bunları kullanmaya değer diye düşünebilirsiniz içinizden, bunları kullanmayı önerdiklerinde yine de kullanmayı seçer miydiniz? Ben hiç kimsenin bu rahatsızlıklara rağmen bunlara sebep olan maddeyi kullanmayı seçeceğini düşünmüyorum. Ancak biliyor musunuz? Bunları kullanmayan insan neredeyse yok diyebilirim. Hepimiz bunları kullanıyoruz. Bu semptomlar bize bildirildiği halde kabul edip kullanmaya devam ediyoruz. Ve belki de çoğumuz bu rahatsızlıkları yaşıyoruz ve yine çoğumuz yaşadığımız bu rahatsızlıkların onlardan kaynaklandığını bilmiyoruz. Hayatımızdan bu maddeleri çıkararak bütün bu rahatsızlıklardan kurtulmak gibi kolay bir seçenek varken cevapları başka yerlerde arıyor. Boşuna hem bu rahatsızlıklardan kurtulamıyor hem de gereksiz tedavilerle hastalıkları köpürtüyoruz. Oysa dursak ve günlük yaşantımızda yaptığımız en çok alıştığımız davranışlarımıza baksak cevabı orada kolayca bulabiliriz. Evet, hepimizin bildiği, onları kullanmadan bir gün bile geçirmediğimiz temizlik malzemelerinden bahsediyorum. 3 aşağı 5 yukarı hepsinin arkasında benzer uyarılar yer alıyor. Ancak aslında az gibi görünen bayağı çok yazı oluyor genellikle ve bizim durup onları okuyup yorumlayacak zamanımız olmuyor. Çoğunlukla bize televizyondan veya sosyal medyadan söylenenleri dinliyor, kararımızı ona göre veriyoruz. Ürün reklamları alt yazılarında zararlarından bahsediyor ama o yazılar okunabilir büyüklükte olsa bile biz o reklamı dinlerken veya izlerken reklama bakmaktan alttaki yazıları okumuyoruz. Öylece hızlıca geçiyor. Yasal olarak bu uyarıyı yapmak zorundalar. Uyarmadık demeyecek kadar. Onlar da biliyorlar bizim dikkatimizi nereye çekeceklerini. Reklamları o kadar dikkat toplayıcı yapıyorlar ki sadece onların bizi ikna etmek için söylediklerine odaklanıyoruz. Ve sanki o ürünü aldığımızda sadece onların söyledikleri sonucu yaşayacakmışız algısı veriyorlar. Parlaklığına, kokusuna, beyazlığına, yumuşaklığına odaklanıyoruz. Temizlik deyince kimsenin aklına zararlı bir şey gelmez. Temizlik. Ne güzel bir kelime. Temiz bir ev, temiz bir giysi, temiz gıdalar, temiz hava, temiz bahçe, temiz saç, temiz el, temiz vücut, temiz sokaklar vesaire. İçinde temiz kelimesi geçen her şey kulağa ne kadar güzel geliyor. Güzel elbette. Peki her şey o reklamlarda söylenildiği gibi mi? Eğer ürünler söyledikleri kadar güzelse, her şeyi bu kadar güzel temizliyorlarsa, uyarılar ne o zaman? Yanlışlıkla yutulduğunda Ulusal Zehir Merkezi'nin 114 nolu telefonunu arayın diye bir uyarı niye konulur? Niye göz, el, vücut koruyucu giysiler giyme, cilde değdiğinde bol su ile iyice yıkama uyarısı verilir? Niye bunca alerjik reaksiyona sebep olabilir diye yazılır? İnsana bunca zarar veren bu kimyasal maddeler neyi temizliyor acaba? Sirkenin, karbonatın bile kolayca çözebildiği yağları, kireci temizlemek için bunca rahatsızlığı göze almaya değer mi? Hangi inatçı kirler? Kirler ne zaman bu kadar inatçı oldu? Kimyasal deterjanlar, sözde temizlik malzemeleri çıkmadan önce insanlar ne yapıyordu? İçine koku ekleyip kimyasal maddenin daha fazla solunmasına sebep olunuyor üstelik ve sadece kokusunun reklamı yapılarak satılıyor çoğu ürün. Güzel kokularla birlikte kimyasal zararlı maddeleri solunum yoluyla ciğerlerimize çekip burun mukozasını tahriş ediyoruz. Ellerimizdeki kimyasalları yıkayarak çıkarıp çıkaramadığımızdan haberimiz bile yok. O maddeleri alıp içmiyoruz ama belki de ellerimizden çıkmayan kimyasallar yemek yerken farkında olmadan midemize gidiyor. Ve bize sadece o sihirli kelimeyi söylüyorlar, gerisini biz yapıyoruz. Temizlik. Algıya bakın, sanki insanı hipnotize eder gibi. Temizlik diyorlar
ve biz inanıyoruz. Gerçekten temizleyip temizlemediğine bakmadan parasını veriyoruz, alıyoruz, eve getiriyoruz. Sözde temizlik yaptığımızı düşünerek onca yorgunluğun ardından hastalanıyoruz. Sonra hiçbir şekilde temizlik malzemeleri aklımıza gelmiyor ve biz temizlik yaptık, ondan yorulduk, hasta olduk diyoruz belki de. Aslında durup biraz düşünmeyi denesek fark edeceğiz belki. Fark edenler var elbette. Ama hayatın koşuşturmacasından, yerine koyacağımız başka bir şey bulamadığımızdan olacak o kişileri dinlemek bile zor gelebiliyor. Benim bu videoyu hazırlamamın sebebi de aslında o kadar dikkat etmeme rağmen yakın zamanda yaşadığım bazı alerjik reaksiyonların sebebinin bu deterjanlar olduğunu fark etmem oldu. Onları hayatımdan çıkardığım anda bir günde her şey değişti. Belki de sizin hayatınıza da bir katkısı olur dileğiyle bu videoyu hazırladım. Sevgiyle kalın.